Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bugün yalnızlar için bir açılım yapacağım. Açılımımızın konusu yeni bir aşk var mı? Eğer varsa nasıl biri? Şimdi bu tabii ki kartların bize anlattığı şekilde ilerleyeceğiz. Anlattığı hikayede ilerleyeceğiz. Fakat bu tabii yeni aşk için bakıyoruz ama eskinin enerjisi ise eğer böyle bir enerji varsa tabii ki bunu da değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi 2 adet deste oluşturacağım. Deste seçmeli olacak. Birincisi şöyle güzel bir gemimiz var arkadaşlar. Yelkenli. Yeni bir aşk bize geliyor mu acaba? Birinci destemiz bu şekilde bir yelkenli arkadaşlar. Şöyle gösterelim. İkinci destemiz ise şöyle palmiyelerin olduğu güzel bir ada. Bu iki desteden birini seçin ya da istiyorsanız ikisini de dinleyip size uygun olanları sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Bu arada biraz rahatsızım. Sesim için lütfen kusura bakmayın. Geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz destelerinizi seçerken, yani nesnelerinizi seçerken ben de desteleri oluşturmaya başlıyorum. Bakalım hayatınıza yeni bir aşk geliyor mu? Geliyorsa nasıl biri? Yeni bir enerji mi? Yoksa eskinin enerjisi mi? Hep birlikte buna bakacağız arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. 3 tane seçelim. Evet. Evet, döndü zaten kartlarımız. 3 tane alacaktım. 2 tane döndü. Devam edelim. Şunu alacağım. Evet, şuraya döndü arkadaşlar. Bunu aynen alıyorum. Yok, şunu alacağım. Melek kartlarımızdan da alalım. Bunu alacağım. Şunlardan da alalım.
Karıştırmakta zorluk çektim bugün nedense. Evet arkadaşlar, kartlarımız hazır. Destelerimiz hazır. Şu şekilde yapalım. Hadi şöyle koyalım. Evet. İlk destemiz dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde bir yelkenlimiz. İkinci destemiz ise böyle güzel palmiyeli bir adamız. Eğer seçiminizi yaptıysanız ben ilk deste olan yelkenliden başlıyorum. Bunları şu şekilde kenara alalım. Şöyle koyalım. Evet. Şöyle net bir şekilde görünsün. Evet arkadaşlar. Şimdi birinci desteği seçen arkadaşlarımız için yeni bir aşk var mı? Varsa nasıl biri diye bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar kartlara şöyle bir baktığımda bu kişinin yani hayatınıza gelecek olan kişinin biraz belki tanınan, çevresi tarafından tanınan, arkadaşları tarafından tanınan, belki popüler, böyle bilgili, bilgi sahibi, ona danışılan. Yani hani bazen böyle ortamlarda bazı kişiler vardır, ortamın popüler kişileridir. Genellikle ona danışılır, bir konu olduğunda onun bilgisine güvenilir. Böyle bir kişinin olduğunu görüyorum. Biraz dediğim gibi belki tanınmayı seven, sosyal medya ortamında da böyle fenomen ya da tanınan birisi olabilir arkadaşlar. İlk dikkatimi çeken bu oldu. Tanınma kartı çıktı. Belki dediğim gibi bu kişi böyle kitapları seven, okumayı seven, bilgiyi paylaşan. Bakın çünkü bir de burada arayıcı kartımız çıkmış. Burada bir kitap kartımız, tanınma kartımız çıkmış. Gerçeğe ve bilgiye aç birisi bu. Yani gerçeğin peşinde, bilginin peşinde araştıran, okuyan, bunu da etrafıyla paylaşan belki bir kişi olabilir arkadaşlar. Bu yönüyle tanınmış olabilir ve
Gerçekten sevdiği bir iş olabilir bu. Yani sevdiği işi yapıyor olabilir kişi. Ve bolluğu, bereketi, kazancı bu yaptığı gönlündeki, severek yaptığı işten kazanan birisi olabilir arkadaşlar. Evet, burada Yelken destesinde öncelikle böyle bir konu var. Bunun yanı sıra yolculuk yapan, belki işi gereği sık sık yolculuk yapmak durumunda kalan ya da yolculuk yapmayı çok seven bir kişiden bahsediyor olabiliriz. İşi gereği çok yol yapan, dediğim gibi belki seyahat, gezgin olabilir. Hani böyle seyahat etmeyi seven. Yani o bilgi açlığını seyahatle gidermeyi seven birisi olabilir. Çünkü burada bir yolculuk kartımız var ve burada bir arayış kartımız çıkmış arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Bilgiyi uzaklarda da olsa gidip bulmak için kendini adayan, buna üşenmeyen, bu nedenle seyahat eden birisi olabilir. Ama dediğim gibi kesinlikle yaptığı işi hakim, bilgili ve severek yapan bir kişi gibi görünüyor. Sık seyahat eden birisi olduğu düşüncesindeyim arkadaşlar bu kişinin. Karşısına bir engel çıktığı zaman bu engeli tanımayan ve aşmayı seven bir kişi de olabilir bu. Ve gerçekten belki ruhsal yönü kuvvetli. Çünkü burada kutsal ruh rehberiniz olsun demiş. Yani kutsal ruh ruhu arkasına alıp onun desteğini ve sevgisini almış bir kişi olabilir. Belki biraz ruhsal ya da spiritüel konularla da ilgileniyor olabilir. Böyle bir konu da çıkmış arkadaşlar. Ve gerçekten bir yerde bir sorun olduğu zaman, bir ortam dağıldığı zaman, hani böyle o ortamı toparlayan, o dağınıklığı toparlamayı seven, belki böyle ara buluculuğu seven, insanları bir araya getirmeyi, barıştırmayı ya da böyle organizasyon ayağında da belki iyi olan birisi olabilir bu arkadaşlar. Ama gördüğüm kadarıyla genel anlamda bir popülerite görüyorum bu kişiyle ilgili. Yani konuştuğu zaman dinlenen, onu dinlemeyi çok seven insanların olduğu etrafında. Böyle bir konu var burada. Yani ciddi anlamda da çevresi tarafından destek gören de birisi gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü burada bir de bakın, aile, arkadaşlar ve rehberler kartımızın yanında arkadaşlar ve meslektaşlar kartı çıkmış. Bu iki kart yan yana çıkmış arkadaşlar. Demek ki bu kişi gerçekten ailesi tarafından da desteklenen ya da ailesi gibi gördüğü kişiler tarafından, mesela işte onu seven, takip eden, dinlemeyi seven, ondan bir şeyler öğrenmeyi seven kişiler tarafından da desteklenen bir kişi olabilir. Kutsal, bakın burada da kutsal rehberden bahsetmiş bu kartta. Bu kartta da kutsal rehberlerden bahsetmiş. Gerçekten ilahi sistem tarafından da korunan, kollanan birisi olabilir arkadaşlar. Bu kişinin yani hayatınıza girecek olan kişinin bir bayan olması durumunda gerçekten çok sevgi dolu, doğayı seven, hayvanları seven, böyle yüreğindeki nur yüzüne yansımış bir kişi olabilir. Böyle beyaz tenli, kızıl ya da açık kahverengi, yani kahverenginin tonları ama daha çok açık kahverengi saçları olan beyaz tenli genç bir bayan görüyoruz burada arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi sevgi dolu, sevgi dolu kadın. Bakın tıpkı şu kartın üstündeki gibi. Böyle birinden bahsediyor olabiliriz. Hayatınıza girecek olan kişinin erkek olması durumunda ise gerçekten aradığı şeyin bir bayanda, yani hayatına girmesini
istediği bayanda mesela ilk baktığı kriterlerden ya da aradığı kriterlerden birisi burada sevgi olabilir. Yani sevgi dolu. Tıpkı kendisi gibi. Çünkü gördüğüm kadarıyla kendisi de böyle birisi. Ve sevgi dolu bir kadın arayışında olan birinden bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Bakın yine burada da yolculukla ilgili. Gerçi bu asa onlusudur bu kart. Ama bu kartta da bir yolculuk vardır, bir gidiş vardır arkadaşlar. Burada da bir yolculuk kartımız çıkmıştı. Yani bu kişinin sık yer değiştiren birisi ya da gezmeyi çok seven birisi olma ihtimali çok yüksek. Ya da bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Belki siz bu kişiyle bulunduğunuz yere geldiğinde tanışacak olabilirsiniz. Yani çünkü bunun hemen altında bir stabil olmaya dair bir kart çıkmış. Bu bana şunu anımsattı. Sanki hani böyle arayış, bakın arayıcı diyor zaten burada da. Belki de bir arayış içerisinde, belki o aradığı sevgiyi, aşkı bulmak için böyle dolaşan, bunu arayan birisinden bahsediyorsak eğer, burada sizinle tanıştıktan sonra, belki sizin bulunduğunuz şehre ya da bulunduğunuz yere geldikten sonra, sizinle tanıştıktan sonra orada artık kalıcı olmayı düşünecek birisi olabilir bu arkadaşlar. Aranızda bir anlaşma olduğunu, kutsal bir anlaşma olduğunu, yani ruh anlaşmasından bahsediyorum. Böyle bir şey olduğunu da düşünecek olabilir sizinle tanıştığı zaman, karşılaştığınız zaman arkadaşlar. Bir kontrat, aranızda ruhsal bir kontrat olduğunu sizi gördüğü an ya da siz bunu anlayacak olabilirsiniz. Yani bunu anlamak için zamana ihtiyacınız olmayacak gibi. Gördüğünüz anda, birbirinizi tanıdığınız anda sanki bunu anlayacaksınız gibi. Ve bakın arkadaşlar, gerçekten şimdi burada iki yorum yapacağım. Birincisi, bu kış aylarına denk gelen bir zamanda olabilir. Kışın başlangıcı gibi hissediyorum. Sanki böyle, çünkü burada da bir kış kartımız çıkmış. Burada da bakın dağların tepesinde karlar var. Kılıç kralımız çıkmış arkadaşlar. Yani kış temasını ben burada biraz baskın olarak aldım. Belki dediğim gibi yeniden, bu kart aynı zamanda yeniden doğuş kartıdır. Yani siz belki birbirinizle yeniden doğacaksınız. Böyle hissedeceksiniz. Kış teması dediğim gibi, bakın arkadaşlar, kış teması baskın. Bunun yanı sıra burada da bir bilgelik görüyorum. Şimdi Kılıç Kralı'nın üzerinde biraz duralım. Kılıç Kralı hava enerjisidir. E, Bu biraz böyle sert, soğuk, hayatı deneyimlemiş. Tabii kral enerjisi olduğu için bu çok normal. Hayatı deneyimlemiş, görmüş, geçirmiş. Belki insanlardan uzak durmayı seven, belki gezerek kendini bulan, kamp yapmayı seven mesela, ya da seyahat dediğim gibi seven. Bu şekilde hayatın anlamını arayan, sert, soğuk, insanlardan uzak duran fakat çok mantıklı ve çok çekici, çok karizmatik biri olduğunu görüyorum arkadaşlar. Böyle hafif kır saçlı olabilir, sakallı olabilir, entelektüel, biraz hafif bohem bir tip olabilir. İlgi çekici, kendine güvenen, kendinden emin, kendini kanıtlama ihtiyacı içerisinde olmayan, bilgi sahibi. Çünkü burada da bakın, şurada özellikle şu ilk kartlarda gerçekten yoğunluklu olarak bilgiye aç, yani ne kadar hani öğrenmiş olsa da bilgiye aç birini görüyoruz burada. Çok net bir şekilde. Dediğim gibi hava grubu, e, terazi, yani şu anda hatırlayamadım bir anda. Hava grubu burçlarını unuttum resmen, şaka gibi. Arkadaşlar, hava grubu burçlarından ya da bu burçların haritasında yoğunluklu olarak baskın olduğu birisi olabilir bu. Yani eğer bir burç belirtmemiz gerekirse, ben çok sevmiyorum gerçi böyle burç ya da bu tarz şeyleri
belirtmeyi, ama yine de merak eden arkadaşlarımız için hava grubu ağırlıklı olarak diyebiliriz arkadaşlar. Ve kış teması çok baskın şekilde çıkmış. Kış teması. Evet, şimdi genel özellikler olarak böyle. Bakın arkadaşlar, siz bu kişiyle bir arkadaş grubunda, arkadaş grubu içerisinde böyle aniden tanışacak olabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir anda aniden tanışacak olabilirsiniz. Çok fazla eski ilişki enerjisi almıyorum bu destede. Daha çok dediğim gibi yeniden doğuş diyor. Yani böyle bir kış aylarına denk gelen bir zamanda ya da kışın başlangıcında. Yani siz bu kişiyi tanıdığınızda gerçekten yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Burada hani böyle eski ilişkiye dair çok fazla, hatta hiç bana bunu anımsatacak bir kart çıkmadı. Ve bunun yanı sıra belki meslekten dolayı, yaptığınız işten ya da onun yaptığı işten dolayı tanışacak olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada arkadaşlar ve meslektaşlar kartımız çıkmış. Yani arkadaş ortamı olabilir. Dediğim gibi işle ilgili bir toplantı, bir organizasyon sırasında da tanışacak olabilirsiniz. Burada da mesleğe ait bir kart görüyorum. Burada da yine mesleğe ait bir kart görüyorum. Ya da arkadaşlar şu da olabilir. Siz bu kişiyle ortak bir şeyi araştırırken, yani ortak bir bilgi edinme amacı içerisindeyken de tanışacak olabilirsiniz. Yani mesela örnek veriyorum. O bir şeyi araştırmak için sizin olduğunuz yere gelir. Siz de yine aynı şeyi ya da benzer bir şeyi araştırmak için bir araya bir şekilde getirilirsiniz. Yani burada ilahi sistem tarafından, bakın, rehberler, yani kutsal rehberlerle ilgili burada bir sanki böyle hani ilahi bir karşılaşma olacak gibi görüyorum. Böyle hissettim. Siz bu kişiyle tanıştığınızda belki de yoğunlukta olarak bunu siz olarak algılıyorum. Siz bu kişiyle tanıştığınızda arkadaşlar belki de şöyle düşüneceksiniz. Hani sanki bu kişi sizden böyle daha bilgili, daha üstünmüş gibi hissedecek olabilirsiniz. Belki bu kişiye kendinizi çok doğru bir cümle olmayacak ama karşıyım tabii ki bu tür düşüncelere, ama yine de söylemek durumundayım kartlarda çıktığı için. Sanki böyle hani kendinizi ona layık görmeyeceksiniz gibi. Belki gözünüzde biraz fazla da büyütecek olabilirsiniz. Çünkü burada diyor ki arkadaşlar, dinarların 8'lisi kartımız çıkmış. Kendini küçümseme, Allah'ın gözünde değerlisin. Eğer ki böyle biriyle tanışırsanız ve böyle bir şey hissederseniz arkadaşlar, bu düşünceden kesinlikle çıkmanız gerektiğini söylüyor. Yani böyle bir düşünceye kapılmamanız gerektiği konusunda kartların çok net bir uyarısı var. Bu insan kitap okumayı çok seven ya da şu bile olabilir arkadaşlar. Belki kitap da yazan birisi olabilir. Böyle hani araştıran eden ama aynı zamanda bu bilgiyi paylaşmak için kitapları da aracı olarak kullanan birisi olabilir. Yani burada gerçekten entelektüel birini görüyoruz. Yani sanatla uğraşmayı belki seven, hani böyle dediğim gibi edebiyat, belki daha farklı sanat dalları, ama daha çok kitap gibi geliyor bana. Edebiyat gibi geliyor. Şimdi aldığım bir hissiyatı daha paylaşmak istiyorum sizinle. Arkadaşlar, siz bu insanla tanıştığınızda, ilk tanıştığınızda birdenbire bir şeyin bilgisine varacak olabilirsiniz. Şunu demek istiyorum. Sanki bu insanı daha önceden tanıyormuşsunuz gibi bir hissiyata kapılacak olabilirsiniz. Yeni tanışacak olsanız bile, bakın burada da bir kontrat kartımız vardı arkadaşlar. Siz bu kişiyi yeni tanıyacak olsanız bile, bu eğer aranızda böyle bir sözleşme, ruhsal sözleşme varsa, bunu hissedecek olabilirsiniz. Yani bunu anlayacak olabilirsiniz karşılaştığınız zaman. Evet, sanki ben daha önceden ya da farklı bir hayattan tanıyorum. İlk kez tanışmıyorum şu anda gibi düşünecek olabilirsiniz. Ve bu sizi
Biraz ürkütecek olabilir arkadaşlar bu durum. Yani bu tabii ki şahane bir şey ama sizi biraz bu durum korkutacak olabilir. Kendinizle bir çatışmaya girecek olabilirsiniz. Hani burada demiştim ya, kendinizi belki çok kendinizden daha üstün görebilirsiniz karşınızdaki kişiyi diye. İşte bu çatışma kendinizle ilgili bir çatışma olabilir. Ya da eğer böyle biriyle tanıştıysanız ve böyle bir durum yaşıyorsanız arkadaşlar, bunun kesinlikle bir illüzyon olduğunu bilmelisiniz. Bu çatışma bence sizin kendinizle olan çatışmanız. Çünkü o ruh anlaşması size bunu hissettirecek olabilir. Biraz başta korkutacak olabilir. Fakat dediğim gibi gerçekten yeniden doğmuş gibi hissetmek var bu kartın üstünde. Bu kart bana bunu hissettiriyor. Siz böyle belki de bugüne kadar hiç yaşamadığınız, hiç hissetmediğiniz bir şey hissedeceksiniz. Yani bu korkunun da ya da bu savaşın da en şiddetlisini kendi içinizde hissedeceksiniz ve sonrasında da duygularınızı belki de daha önce hiç hissetmediğiniz, tanımadığınız duyguları hissedeceksiniz. Çünkü tanıyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz onu gördüğünüzde. Bunları yaşamanız çok normal arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi gerçekten çok karizmatik, kendine çok güvenen, fit vücutlu, yani böyle kendine bakan, spor giyinmeyi seven, biraz hafif bohem tarzı belki. Belki kot giymeyi çok seven. Böyle kovboy çizmesi tarzı, işte kışın bu tarz botlar giymeyi seven. Belki kollarına böyle deri bileklikler takan. Saçlarını yukarıdan şöyle toplayan, uzun saçlı olabilir, kısa saçlı bile olsa arkadaşlar. Oldukça karizmatik ve bohem bir havası var gibi görünüyor. Biraz olgun tabii ki. Olgun biri gibi sanki bu desteği seçen arkadaşlarımız için. Belki de arkadaşlar burada şimdi şunu da hissettim. Asa onlusu ve stability. Şimdi siz gerçekten bu zamana kadar şu yani onu tanıdığınızda hissedeceğiniz hissin peşinde olabilirsiniz ve artık onu aramaktan gerçekten çok yorulmuş olabilirsiniz. Siz artık bu duruma bir son verip stabil bir hayata ya da stabil bir duygu akışına geçmek istiyorsunuz ve bu kişiyle bunu başaracaksınız gibi görünüyor. Yani bu kişi size artık şu yolculuk yapmaktan yorulduğunuz o arayış, her neyse arkadaşlar. Bu kişi sizi bu stabiliteye, yani bu artık standart bir duygu akışına sürükleyecek olabilir. Biraz karmaşık bir cümle olduğunu farkındayım ama ne demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Artık yoruldum, artık dinlenmek istiyorum, bir limanda demirlemek istiyorum diyorsanız bu kişi size böyle bir imkan sunuyor sanki ve bunu gerçekten çok doğal akışında yapıyor. Yani ben bu kişinin sizi etkilemek için herhangi bir çaba içerisine gireceğini düşünmüyorum. Zaten siz onu gördüğünüz anda etkileneceksiniz arkadaşlar. Anlayacaksınız ve tanıyacaksınız gibi görünüyor. 50, 32 ve 28 rakamlarımız çıkmış arkadaşlar. Belki sizin için bir anlamı vardır diye düşünüyorum. Evet. Başka bakalım neler söyleyebiliriz. Bakın arkadaşlar, bu kişi gerçekten arayış içerisinde. Yani bu aradığı kişiyi bulana kadar sanki yola devam edecek gibi görünüyor. Belki çok uzun zamandır aradığı şeyi bulamadı ve bir kez bulduğunda gerçekten orada artık kalacak, stabil bir şekilde yaşayacak birine benziyor arkadaşlar. Ve zaten burada az önce sizin için yaptığım yorumu onun için de yapabilirim. Belki gerçekten şu şekilde gezmekten, dolaşmaktan, aramaktan, aradığı şey belki de aşk, belki spiritüel konulara bu yüzden yönelmiş olabilir. Yani yorulmuş artık sanki. Tamam, gezmeyi seven, arayışı seven birisi ama sanki artık yorulmuş, bir denge, bir uyum, bir kalıcılık yakalamak istiyor gibi hissettim bu kişiyle ilgili ben.
Evet arkadaşlar. Başka ne söyleyebiliriz? Dediğim gibi bu kişi hayatınıza girdiğinde gerçekten eee, burada dağınıklığı toplayın kartı çıkmış. Ben bunu şöyle yorumlamak istiyorum. Sanki hayatınızın artık bu arayıştan dolayı dağıldığını, hani ruhunuzun dağıldığını, yorulduğunuzu hissediyorsanız eğer bu kişinin sanki gelip böyle sizi o dağınıklığınızı toparlayacakmış gibi hissediyorum. Ve aynı şey kendisi için de geçerli. Yani karşılıklı olarak burada iki tarafında birbirini bulması, birbirinin hayatına girmesi ve sonrasında stabil artık kalıcı bir düzenin sağlanması gibi bir konu görüyorum arkadaşlar. Bu desteği için söyleyebileceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve hemen ikinci desteğe geçiyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İkinci desteği seçen arkadaşlarım, sizler de tekrar hoş geldiniz. Eğer bu palmiyeli adayı seçtiyseniz hemen sizin açılımınıza başlamak istiyorum. Şöyle koyup. Evet. Bakalım sizin hayatınıza girecek olan kişi nasıl birisiymiş? Evet arkadaşlar. Şimdi bu destede çok bariz bir şekilde geçmiş yaşamlarla ilgili bir tema var. Bu kişiyle geçmiş yaşamınızda birlikte olmuş olabilirsiniz. Yani geçmiş yaşamlardan gelen bir bağlantınız var gibi görünüyor arkadaşlar bu kişiyle. Şöyle söyleyelim. Gerçekten geçmişte, önceki hayat, eğer tabii ki buna inanıyorsanız, önceki hayatlarınızda ya da bu hayatta geçmişte, yani gerçek anlamda, gerçek boyutta geçmişte arkadaşlar, sanki bu kişiyle bir bağlantınız varmış ve bu konuda gerçekten canınız yanmış gibi hissediyorum. İlk destede tamamen yeni enerjiler vardı. Fakat burada sanki geçmişle ilgili bir tema var. Bu ya geçmiş yaşamlar ya da bu hayat boyutundaki geçmişte yaşadığınız bir can acısı gibi geliyor. Bakın. Hayat bazen can yakar kartımız çıkmış ve hemen yanında da tatlı ödüller alacaksınız. Bakın arkadaşlar, ikisi de arı ruhu, yani iki farklı arı ruhunun kartı çıkmış burada yan yana. Canınızın gerçekten yandığı fakat bunun ödüllerinizin alma zamanı geldiği bir kişiden bahsediyor olabiliriz. Yani geçmişte sanki sizi böyle dışlamış, kabul etmemiş, bir türlü ya da kabullenememiş sizi. Bu tabii kendisiyle ilgili bir şey gibi görünüyor. O detaya girmeyeceğim ama burada arkadaşlar sizi böyle bir bıçak gibi aniden kestirip atmış. Belki duygularınızı önemsememiş, sizi üzmüş.
kendini düşünmüş, kendine öncelik vermiş bir kişiden bahsediyor olabiliriz burada arkadaşlar. Hani böyle bir orak darbesi gibi sizi böyle kestirip atmış bir kişiden bahsediyor olma ihtimalimiz çok yüksek burada, bu destede. Ve bakın, bu hani geçmiş yaşamlardan bu can acıları dedik ya arkadaşlar. Bu gerçekten bir öğrencilik dönemi. Ve bunun sizinle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani sanki şu tarafı onun için açmışım gibi, yani üst tarafı sanki bu tarafta sizin için açılmış gibi geldi bana. Bakın, öğrencilik, yani siz bu hayat can acılarını bir öğrenci gibi hayat dersleri almak için yaşamışsınız gibi görünüyor. Ve bu bilgiyi, burada edindiğiniz tecrübeleri ve edindiğiniz bilgileri sanki hayata geçirmek için, yani sizin buradaki sınavınız buymuş geçmişte. Yani bu öğrendiklerinizi, tecrübe ettiklerinizi bakalım hayata geçirebiliyor musunuz, geçiremiyor musunuz? Bu, siz bunu yapana kadar sanki devam etmiş ya da devam edecekmiş gibi. Ama bana öyle geliyor ki sanki siz artık bunun farkına varmışsınız arkadaşlar. Çünkü tam burada artık bunların, bu can acılarının ödüllerini alacağınıza dair bir kart görüyorum ve numarası da 7. Belki sizin için bir anlamı vardır arkadaşlar 7 rakamının. Ve bakın, burada dedim ya, öğrencilikle ilgili bir konu var. Yani sizin öğrenmeniz, sizin bu dersleri almanızla ilgili burada bir konu var. Ve gerçekten siz bundan sonrasında daha da sanki derinlere dalacakmışsınız gibi kendinizle ilgili. Böyle hissediyorum. Derine dalma zamanı gelmiş sizin için. Kendinizle ilgili derinlere dalma zamanı gelmiş arkadaşlar burada. Bakın, Rumi de diyor ki değneklerin dokuzlusu geldi. Gerçekten siz çok yorulmuş ve yıpranmış olabilirsiniz. Bununla ilgili çok tedbirli davranıyor olabilirsiniz. Burada diyor ki Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir. Yani siz arkadaşlar bir şey hayal ediyorsunuz, bir şey yaşamak istiyorsunuz. Artık belki bu sıkıntılardan çıkıp kendinizi yenilemek ve mutlu olmak, bunun ödüllerini almak istiyorsunuz. Fakat bunu yapabilmeniz için, yani bu ruh haline girmeniz gerektiğini aslında burada söylüyor. Gerçekten bildiklerinizi hayata geçirmeniz gerektiğini söylüyor. Yani bilmek, öğrenmek, ben bunu tecrübe ettim, şunu tecrübe ettim demek yetmiyor burada. Bunları gerçekten hayata da geçirmeniz gerekiyor ve belki de bu kişi, hani dedim ya geçmişten gelecek diye, yani gelme ihtimali yüksek bir deste olabilir. Tabii daha bakacağız burada. Fakat şimdiye kadar aldığım izlenim bu. Belki de bu kişi size bir sınav, tekrar bir sınav olarak gönderilecek. Bakalım, yani ilahi sistem tarafından. Bakalım siz gerçekten gerekli dersleri aldınız mı? Bunları hayata geçirebilecek misiniz? Bilgiyi eyleme dökebilecek misiniz? Burada sanki konu bu gibi görünüyor arkadaşlar. Yani bildiklerinizi, gerçekten tecrübe ettiklerinizi artık uygulamanızın zamanı gelmiş gibi görünüyor. İşte o zaman Hindistan'ı rüyalarınızda görebileceğinizden bahsediyor. Yani o hayal ettiğiniz şeyi o zaman yaşayacağınızı, eğer bir fil olursanız yani o zaman yaşayacağınızdan bahsediyor kart. Bakalım melekleriniz ne diyor burada? Sevgi yolla. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak. Bakın arkadaşlar. Burada her ne yaşandıysa yaşanmış. Zaten canınız yanmış ve belki karşı tarafında canı yandı. Bu zaten sizin için bir tekamül yolculuğu. Bunda şüphe yok. Fakat burada diyor ki artık belki de kinden, öfkeden, nefretten sıyrılıp sevgi frekansına geçmenizin zamanı gelmiş. Belki de bunu öğrenmeniz gerekiyordu. Yani o zaman sevgiyle
kabul edip, yaşananların nedenini öğrenip, anlayıp, sevgiyle kabul ettiğiniz zaman bu ödülleri alacaksınız. Belki de bunun ödüllerini. Bu yüzden de derine dalma zamanının geldiğini söylüyor. Kalbinizde nefret, kin, öfke ya da buna benzer olumsuz duygulardan ziyade sevgi olmalı. Sizin belki de öğrenmeniz gereken şey bu arkadaşlar. Bakın, sevgi yolladığınız zaman melekleriniz diyor ki sevgi o içinizdeki o karanlığı aydınlatıp etrafınıza da ışık verecek ve sizi de aydınlatacak. Yani sizin için de sevgi yolladığınız zaman, kalbinize sevgi barındırdığınız zaman bu size geri dönecek kat ve kat. Bunu anlatmaya çalışıyorum melekleriniz burada. Ve sizin bununla ilgili arkadaşlar gerçekten bu kişiyle bir taahhüt, sözleşme, ruhsal bir sözleşme. Bir önceki şeyde çıkmıştı sanıyorum, destede. Burada da çıktı fakat burada farklı bir konu çıktı. Yani burada eskiye dair sanki daha çok bir sözleşmeniz varmış gibi bu insanla hissettim burada. Böyle bakın, aldatma ve aldatılma konuları var. Şimdi burada bu kişi sizi aldatmış olabilir arkadaşlar. Bakın şimdi ihtimalleri sayacağım. Hani burada canınızın yandığı konu vardı ya. Bu kişi sizi gerçekten aldatmış olabilir. Ya da bir başkasının sözüyle size tavır almış olabilir. Başkasından etkilenmiş olabilir. Belki aynı işlerinde çalışıyordunuz. Bu bir kısmınız için böyle söyleyebiliriz. Belki de aynı işlerinde çalışıyordunuz. İş arkadaşları tarafından etkilendi. Belki ailesi tarafından etkilendi. Yakın arkadaşları tarafından etkilendi. Yani size karşı bir dolduruş, sizinle arasının açılması için bir eylem var sanki burada. Zaten bu da sınavınızın bir parçası arkadaşlar. Yani bu insanlar için bile nefret ve kin beslememeniz gerektiğinden bahsediyorum aslında şu anda. Yani kartların bana verdiği izlenimi aktarıyorum size. Eğer böyle bir durum varsa bile bu insanlar için bile arkadaşlar kalbinizde nefret ve kin olmamalı. Kalbinizi tamamen sevgi ışığıyla donatmalısınız. Bu insanları sevin anlamında söylemiyorum bunu ama bunlardan nefret ederek o enerjiyi büyütmeye gerek yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada bir aldatılma söz konusu sanki arkadaşlar. Yani ya arkanızdan iş çevrilmiş ya bu insan size karşı doldurulmuş. Yani başkaları tarafından doldurulmuş olabilir. Ve şunu çok kuvvetli hissediyorum. Belki de sizin çok iyi tanıdığınız ve sizin yüzünüze gülüp arkanızdan iş çeviren birisi tarafından da yapılmış olabilir bu durum. Burada bir aldatma, aldatılma mevzusu var. Yüzünüze başka konuşulmuş, arkanızdan farklı davranılmış olabilir. Yani burada bir sanki dost ihaneti görüyorum ya. Çok belki bunu biliyorsunuz, belki de bilmiyorsunuz. Arkadaşlar yalnızca lütfen uyumlandıklarınızı alın. Eğer böyle bir şey biliyorsanız zaten bu açılıma uyumlanacaksınız demektir. Ama bilmiyorsanız da böyle bir ihtimal, yani bu sadece bir ihtimal dahilinde bu açılım tabii ki. Ama burada her ne olursa olsun, her ne yaşanırsa yaşansın, bu mevzuyla ilgili bir kin ve nefret beslenmemesi gerektiği konusunda ciddi bir uyarı var arkadaşlar burada. Bakın zaten derinlere daldığınız zaman, kendi ruhunuzla, kendi yüksek benliğinizle iletişim kurduğunuz zaman ne demek istediğimi hani daha iyi anlayacaksınız. O sevgi ışığıyla dolmak, nefretten çıkmak, nefret frekansından. İşte o zaman tatlı ödülleri alacağınızdan bahsediyor arkadaşlar burada. Bakın bu kişinin su grubu olma ihtimali, yani su grubu bireyi olma ihtimali çok yüksek. Yengeç, akrep, balık enerjisini alıyorum burada. Ya da bu grubun, yani bu burçlardan olmasa bile bu burç özelliklerini çok yoğun bir şekilde gösteren, duygusal sezgileri yüksek birinden bahsediyor olabiliriz. Fakat bir prens enerjisinde geldi. Yani toy bir enerjide. Zaten bu kişi toy olduğu için belki de arkadaşlar bu şekilde bir dolduruşa gelmiş ya da başkalarının yönlendirmesine
açık hale gelmiş olabilir. Yaşının küçüklüğünden bahsetmiyorum bakın. Toy, yani ruh olarak toy. Belki de arkadaşlar bunu deneyimlemesi gerekiyordu. Yani onun da bu olgunluğa erişmesi için bunu deneyimlemesi gerekiyordu belki de. Onun sınavı da buydu. Ama burada bir olgunlaşma meselesi görüyorum. Yani burada gerçekten yani hayallerle yaşayan, hayallere daha çok dalan, belki eyleme geçemeyen, sadece hayal kurma aşamasında kalan birinden bahsediyoruz. Yaşı gerçekten küçük olabilir, yaşı sizden küçük olabilir ya da yaşı büyükse bile olgunlaşmamış bir ruh olabilir arkadaşlar bu kişi. Hani sizi hayal ettiğini görüyorum ya da hayalleri olduğunu, böyle o hayallerle çok fazla zaman geçirdiğini, çok haşır neşir olduğunu burada görebiliyorum. Fakat dediğim gibi bu kişinin olgunlaşması gerekiyormuş arkadaşlar. Belki de bu süreç bunun içinde. Ve bakın yine burada bir üçüncü göz. Şimdi bu kişi hayal gücü çok kuvvetli bir anladığım kadarıyla ve olgunlaşması gerekiyor dedim ya. İşte üçüncü göz kartımızda geldi hemen altında arkadaşlar. Yani olgunlaşması, sezgilerinin kuvvetlenmesi, belki de üçüncü gözünün açılması gerekiyordu. Belki başkalarının yönlendirmelerine açık haldeyken artık kendi duyularına, kendi sezilerine güvenebilmesi ve üçüncü gözünün açılabilmesi için bu bağlantı, bu sözleşme vardı aranızda. Ve ben bunun şu anda gerçekleşme aşamasında olduğunu düşünüyorum. Bu kanattayım. Burada çok net bir toyluk enerjisi ve hemen akabinde de bir ruhsal güçleniş enerjisi görüyorum. Siz çok bariz bir şekilde bu kişiyle yuva kurmak istemişsiniz arkadaşlar. Yani bu kişiyle tamamlanmak her anlamda, hem maddi hem manevi anlamda tamamlanmak, bir aile olmak, aynı çatının altına girmek ve bu şekilde, yani bu toyluk durumunun ya da bu başkalarının sözüyle hareket etme ve size karşı sizin canınızı yakma durumunun artık tamamen değişmesini ve şu aile olabilmeyi çok şiddetli bir şekilde istemiş ve dilemiş olabilirsiniz. Yani sizin isteğiniz ve dileğiniz buymuş burada. Bunun için artık bir planlamaya geçilmesine, bir harekete geçilmesini arkadaşlar çok beklemiş olabilirsiniz. Burada bir bakın zaman, yani saat var, bir harita var ve yine burada bir bakın çok sağlam bu Paraonlusu kartımız da sağlam bir birliktelikten bahseder. Burada da yine bu kartın üstünde de bakın arka tarafta görebiliyor musunuz? Çok sağlam bir bina görüyoruz. Bir kale gibi. Yani siz bu kişiyle ciddi anlamda sağlam bir birlikteliğin içinde olmayı hayal etmişsiniz. Bunu istemişsiniz. Belki bununla ilgili plan projeler yaptınız. Bunu beklediniz. Fakat arkadaşlar bu kişi toy bir enerjideymiş. Sizin bu isteğinize karşılık verebilecek olgunlukta birisi yokmuş burada. Şu aşamada belki hani az önce bahsettiğim gibi gelişme var gibi görünüyor. Çünkü tatlı ödüller alacaksınız diyor. Yani siz bu çabanızın, bu bekleyişinizin, belki bu sabrınızın ödülünü bu şekilde alacaksınız. Ama sizin de aynı şekilde, yani karşı tarafında olgunlaşma süreci ama sizin için de derine dalıp o sevgi enerjisini yüceltme zamanı olabilir. Bununla ilgili bir konu olabilir sizinle de ilgili arkadaşlar. Özür dilerim. Şuradan bir yudum almam lazım. Sesim gittikçe kısılıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın. Yine burada da bir ödül meselesi var. Arkadaşlar ben sizin bu emeğinizin karşılığını, yani bu bekleyişinizin ve sabrınızın karşılığını alacağınızı düşünüyorum. Çünkü burada bir para dokuzusu kartımız var. Yani siz zaten bayağı bir yol kat etmişsiniz gibi görünüyor. Yani bu çektiğiniz acılar, sonrasında alacağınız ödüller kapıda. Yani yolda geldi gelecek diyebiliriz. Ve sonrasında hissedeceğiniz şey bu.
para dokuzusu. Yani bolluk, bereket içinde olmak, bu hayalini kurduğunuz belki sağlam yapının gerçekleşmesi. Burada aynı şekilde bakın, Hindistan'ı rüyalarda görmek için fil gibi olmak gerekir. Belki de bu kart sizin için de bir mesaj olabilir. Yani bunu gerçekleştiğini hissetmek, artık boyut atlamak, hayal gücünü belki kuvvetlendirmek, tezahür yeteneğini güçlendirmek gibi mesajlardan bahsediyor olabiliriz burada sizin için. Ve bunun hani olacağını, gerçekleşeceğini çok kuvvetli bir şekilde hissediyorum. Bu ödülleri alacağınız zaten burada da kartımız çıkmıştı. Fakat biraz daha sabretmeniz gerekiyor olabilir. Yani burada yine bir sabır meselesi var. Biraz daha zamanı olduğunu düşünüyorum ve bunun artık sizin gerçekleştiği zaman sizin için bir ödül olduğunu, o ödülü aldığınızı hissedeceksiniz. Çünkü bu iki ayrı yerde de bakın ödülle ilgili kart çıkmış. Yani siz belki de bu kişiyle, bakın taahhüt diyor burada ama bu belki de bir aranızdaki bir taahhüt. Yani ne demek istiyorum? İşte nikah kıymak ya da sözleşmek, sözlenmek, nişanlanmak, nikah kıymak ya da oturup arkadaşlar gerçekten ciddi konuşmak. Yani bu işi ciddiye alıp böyle adam gibi konuşmak. Birbirinizin kurallarını kabullenmek. Açıkça birbirinize artık hani bu olgunluğa gelecek dedik ya. İşte olgunluğa gelmesi ve artık gerçekten birbirinize sağlam bir şekilde, bakın, sağlam bir şekilde, planlı, projeli bir şekilde birbirinize açılmak, konuşmak, bir temel oluşturmakla ilgili bir ödül alacak olabilirsiniz. Yani burada bir taahhüt meselesi var. Bu aranızdaki bir taahhüt olabilir. Evet, bu geçmiş yaşamlardan, yani bu destede ağırlıklı olarak geçmişten gelen birinin olduğunu hissediyorum ben. Böyle arkadaşlar, biraz tarif etmek gerekirse, sakallı, yine fit vücutlu, böyle takım elbise giymeyi seven, işte gömlek tarzı, kravat ya da yelek, işte biraz kumaş pantolon belki. Çünkü ilk destede biraz daha spor, rahat, bohem bir tip vardı. Burada arkadaşlar biraz daha klasik giyinmeyi seven, böyle kravat takmayı seven, saçları böyle ne uzun ne kısa, normal, ve nasıl diyelim, tabii erkek olması durumunda bunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani böyle klasik giymeyi seven ama çok da klasik olmayan, biraz hafif spora da kaçan diyelim. Çok esmer değil. Çok açık renkte değil. Böyle kumral orta tonlarda belki olabilir. Dediğim gibi sakallı. Genç. İlk desteğe göre biraz daha genç sanki birinden. Zaten burada da bahsetmiştik ama bu biraz daha ruhsal toyluktan bahsediyordu bu kart bize. Evet, böyle birinden bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Bunun yanı sıra başka neler söyleyebiliriz? Bayan olması halinde de böyle sanki çok uzun saçlı değil. Biraz kısa, omuzlarında gibi saçları olan ve biraz da kabarık saçlı gibi, böyle kıvırcık olabilir. Hani bu tarz birisi olabilir arkadaşlar. Yine böyle klasik giyinmeyi belki seven, belki elbise giymeyi seven, daha çok hani böyle rahat elbiseler, ya da yani rahat derken yine hafif klasik tarzlı ve gömlek belki giymeyi seven birisi olabilir. Evet arkadaşlar, başka ne söyleyebiliriz diye bakıyorum. Şöyle bir daha göz gezdirelim.
Burada dediğim gibi size mesaj çok net bir şekilde sevgi enerjisine geçmeniz. Artık sevgi enerjisine geçmeniz ve belki de kendinizi bir koruma alanına aldınız. Orada hani bu kişiden bir kere canınız yandı ya arkadaşlar. Burada gerçekten kendinizi bir koruma alanına almış olabilirsiniz. Ve buradan çıkmak istemiyor olabilirsiniz. Yani kendinizi kendinizce koruyor olabilirsiniz bu kişiden. Fakat dediğim gibi bunların hepsi tekamül yolculuğunun bir parçasıymış. Ve bu kişiyle de sizde de önemli gelişmeler var. Ee, Sanki bu kişi tekrar gelecek. Ama arkadaşlar buradaki en önemli uyarımız şu. Geldiği zaman bakalım siz bu konuda ne kadar öğrenmişsiniz ve öğrendiklerinizi ne kadar hayata geçirebiliyorsunuz. Toparlamamız gerekirse aslında buradan asıl almamız gereken mesaj bu. Bizim için önemli olan kısmı bu. Siz bildikleriniz ne kadar öğrendiniz ve öğrendiklerinizin ne kadarını hayata geçirebiliyorsunuz. İşte can alıcı mesaj bu açılımda bu arkadaşlar. Bu güzel palmiye destesini seçen arkadaşlarımız için. Evet. Evet arkadaşlar. Uzun, belki de çok uzun zamandır beklediğiniz, belki de hayalini kurduğunuz, acaba bu ödülü alacak mıyım, alamayacak mıyım diye çok düşündüğünüz, çok beklediğiniz o kişinin gelme ihtimali çok yüksek. Geldiğinde o da eskisi gibi olmayacak, siz de eskisi gibi olmayacaksınız ve sevgi enerjisi hiçbir zaman yüreğinizden eksik olmayacak arkadaşlar. Gerçekten sevginin o yoğun ve yüksek frekansını bütün yüreğinizde, bütün çevrenizde, bütün hayatınızda hissedin ve nefret, öfke, kin yerine o güzel sevgi enerjisini herkese yayın ki ne diyor meleklerimiz? Sevginin pembe günleri senin için açacak diyor arkadaşlar. Evet, sevginin gücü. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.